Can Suyu kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Bugün sizlere orkidelerle alakalı yine çok güzel bir konudan bahsetmek istiyorum. Orkidelere doğal ortamına uygun konum hazırlama ile alakalı bir metottan bahsetmek istiyorum. Buna geçmeden önce orkidelerle alakalı bir iki bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle orkideler nemli ortamlarda yetişen bitkilerdir. Orkidelerin doğal ortamları ormanlarda, özellikle ağaçların gövdelerine tutunarak yetişen bitkilerdir. Kökleri genel itibariyle dışarıdadır. Yapraklarından güneş aldığı gibi köklerinden de güneş alırlar. Bazı köklerinin dışarıda olması lazım. Köklerinin de dışarıda olması lazım. Hatta bazı orkidelerin gövdeleri ağaçlara kesinlikle değmez. Sadece ağaçlara kökleriyle tutunurlar. Gövdeleri ise tamamıyla boşlukta olan orkideler de vardır. İnternetten araştırırsanız göreceksinizdir. Bu nedenle de biz orkidelerimize doğal ortamlarına en yakın ortamı oluşturmamız gerekiyor ki orkidelerimiz güzel köklensin, güzel yapraklansın ve güzel bir şekilde çiçek açsın. İkinci bir şey ise evet, doğal ortamına yakın olması lazım. Ama evimizde bazı evler küçük olduğundan dolayı evlerimizde yer olmayabilir. Bu metotla orkidelerimize duvarlara asabileceğiz. Kolonlara asabileceğiz. Görüyorsunuz benim astığım gibi duvarlara da asabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bunu yaparak da bana destek olmayı unutmayın lütfen. Şimdi orkidelerle alakalı diğer bir mesele ise dediğimiz gibi köklerinin dışarıda olması lazım. Saksılara koyduğumuz zaman, şeffaf saksılara koyduğumuz zaman orkidelerin kökleri dışarı çıkıyor. Dışarı çıktığı zaman da yere değiyorlar veyahut da dış saksıya değiyorlar. Değdikleri zaman da aşınıyor ve çürüme oluyor. Bu metotla orkidelerin kökleri de artık aşağıya doğru uzayabilecek doğal ortamındaki olduğu gibi ve orkidelerin kökleri de alt taraftan bozulma ve çürümeye de maruz kalmayacak. Bunun için ihtiyacımız olan malzemeler çok basit. Evimizde bulabileceğimiz bu yeşil bir tel veyahut da ip de olabilir. Kalın bir ip, ince bir ip de olabilir. Bu şekilde yeşil bir tel. Bu yeşil telleri kesmek için bir tane pense ihtiyacımız var. Normalde ben bu ağaç yakan malzemeyle yapıyorum bunu. Ama size böyle herkesin evinde bu olmayabilir. Onun için büyük bir iğne yardımıyla deleceğim ve o şekilde size göstereceğim. Şimdi öncelikle bu tellerimizi eşit bir şekilde üçe bölüyoruz. Bu şekilde üçe bölüyoruz. Çünkü askılık yapacağız. Askılığın ipleri 3 tane olduğu zaman daha dengeli oluyor. 3 tane olduğu zaman daha dengeli oluyor. O yüzden 3 tane eşit şekilde 3 tane yapacağız. Bu şekilde görüyorsunuz. Eşit bir şekilde oldu. Yapacağımız şey buna benzeyecek. Aynı şekilde yapacağız. Evet. Uygulayacağımız orkidemizde bu geçenlerde 5 tane
2 orkideden 5 tane orkide çıkartmıştım, ayırmıştım. O ayırdığım orkidelerden bir tanesi. Kalan iğnelerden bir tane iğne bizim işimizi görür. Kalanlarından bir tanesini seçiyoruz. Ve işlemimize birazdan başlayacağız. Evet, diğerlerini içerisine koyalım. İğneliğimizin. Evet. Normalde ben bununla deliyorum. Yani bu ağaç yakıcı malzemeyle deliyorum. Ama herkesin evinde olmayabilir. Göstermek için herkesin evinde olabilecek bir iğne yardımıyla saksıyı delip çok kolay bir şekilde bir askılık yapacağım. Şunu da söyleyeyim. Şimdi orkide yetiştirirken en büyük hatalardan bir tanesi içerisine güneş almayan saksılar kullanmak. Bu orkidelerin toprağının küflenmesine, orkidelerde mantar hastalıklarına sebep oluyor. Tabi orkideler güçlü çiçekler olduğundan dolayı doğal ortamını internette araştırabilirsiniz. Orkideler çok güçlü çiçekler olduğundan dolayı, güçlü bitkiler olduğundan dolayı bir taraftan kökleri çürürken diğer taraftan yeni kökler çok rahatlıkla verebiliyor. Hatta bir orkidenin tamamıyla kökleri gittiği zaman dahi orkide yeni kökler çıkartabiliyor kökünden. Birkaç tane yaprağından da yeni kökler çıkartabiliyor. Hatta orkidenin gövdesi kuruduğu zaman o az bir şey kalan kökünden dahi yeni keykiler, yeni yavrular verip oradan büyüyebiliyor. Orkidelerin çiçeklenmesi, orkidelerin güzel büyüyebilmesi için orkidelerimize doğal ortamına en yakın ortamları oluşturmamız gerekiyor. Bu yöntemle de doğal ortamına en yakın ortamı oluşturacağız. Bir, orkidelerimiz asılı duracak. Doğal ortamındaki gibi. İki, kökleri yanlardan ve alttan aşağıya doğru rahat büyüyecek. Yine doğal ortamındaki gibi. 3. Şeffaf olduğundan dolayı saksımız, alt saksı kullanmadığımızdan dolayı da her taraftan güneş alabilecek. 4. Eğer evlerimizde yer yoksa duvarlarımıza, kolonlarımıza, kirişlerimize, güneş alan herhangi bir yere orkidemizi asabileceğiz. Bu orkideyi bu şekilde yaptıktan sonra sulama noktasında tereddütleriniz olabilir. Evet, daldırma suyuyla sulayabilirsiniz. Üstten dökme suyuyla sulayabilirsiniz. Bir yerde birkaç dakika sonra bekledikten sonra bu orkidemiz suyunu süzecektir ve yine asmanız gereken yere asacaksınızdır. Bu yöntem aslında aklıma yeni geldi. Ne zamandan beri düşünüyordum. Diyordum ki kendi kendime bu orkidelerime daha doğal ortamını nasıl sağlayabilirim? Yani benim cam kenarım var. Cam kenara orkideleri koyuyordum. Fakat cam kenarına koyduğum zaman orkidelere bakıyorum ki saksının altından kökler çıkıyor. Saksının altından çıkan kökler yere değiyor. Yere değdiği zaman da küfleniyor. Yere değdiği zaman da kökler yaralanıyor. Ve yaralandığı zaman da orkidelerin bozuluyordu yani kökleri. Bunun önüne geçebilmek için böyle bir yöntem buldum. Yani bir taraftan anlatıyorum, bir taraftan da yapıyorum ki siz de şey yapın. 3 delik açıyorsunuz orkidelerin şeyine. Bu 3 delikten telleri geçiriyorsunuz. Burada şunu söyleyeyim. Duvarda tam durabilmesi için ipin veyahut da telin duvara gelen kısmını biraz kısaltıp dengede durmasını sağlayabilirsiniz. Görüyorsunuz. Yani bir tane çiçekliğim var. Çiçekliğimin etrafına da böyle yeri çok güzel. Çiçekliğimin etrafına da güzel güzel orkidelerimi koydum.
Onlar da aynen doğal ortamındaki olduğu gibi. Ben orkidelerimin çok mutlu olacağını, çok böyle daha hızlı büyüyeceklerini düşünüyorum. Şu an orkidelerim çiçeklenme aşamasında, dal verme aşamasında, yine köklerini hızlı büyütme aşamasında. Bugünlük de bu kadar. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, mutlulukla kalın ve bitkilerinizle kalın.